Selamlar herkese. Şu evinizin köşesinde sessizce çalışan alet var ya, hani hava temizleyici dediğimiz. Peki o kutunun içinde tam olarak neler dönüyor hiç düşündünüz mü? Bugün işte o kutunun kapağını aralıyoruz ve ardındaki şaşırtıcı bilimi birlikte keşfediyoruz. Hadi dalalım konuya. Şimdi ilk olarak en temelden başlayalım. Şöyle bir düşünelim. Şu an oturduğunuz odada, soluduğunuz havada tam olarak ne var acaba? İşte hava temizleyicilerin bütün varlık sebebi, çözmeye çalıştıkları problem tam olarak bu sorunun içinde gizli. Aslında evimizdeki bu görünmez düşmanları iki ana gruba ayırabiliriz. Bir yanda partiküller var, diğer yanda gazlar. Partiküller dediğimiz şeyler, hani şöyle ışık vurduğunda havada uçuşan o minik toz zerreleri var ya, işte tam olarak onlar. Gözle zor görülen katı parçacıklar. Gazlar ise daha çok kokusundan anladığımız şeyler. Mesela mutfaktan gelen o yemek kokusu ya da temizlik malzemesinin keskin kokusu gibi. Bunlar da adeta görünmez dumanlar. Bakın bu ayrım çok önemli. Çünkü her şeyin temelinde bu yatıyor. Peki, bugünkü yol haritamız nasıl? Şöyle bir bakalım. Önce şu görünmez iç mekan kirleticileri neymiş onlara bir bakacağız. Sonra filtreler bu partikülleri nasıl yakalıyor onu göreceğiz. Ardından elektriği kullanarak partikülleri nasıl etkisiz hale getiriyorlar ona değineceğiz. Gazlar ve kokular nasıl gideriliyor bu da bir başka konumuz olacak. Ve tabii çok önemli bir başlık bu işin riskleri. Yani zararlı yan ürünler var mı? En sonda da tüm bu bilgilerle doğru temizleyiciyi nasıl seçeceğimize bakacağız. Evet, ilk konumuz görünmez iç mekan kirleticileri. Yani önce bir neyle karşı karşıya olduğumuzu anlayalım. Sonuçta düşmanı tanımadan savaş olmaz değil mi? Peki, kim bu şüpheliler? Gelin bir bakalım. Partikül dediğimizde aklınıza ne gelsin? İşte bildiğimiz toz, polen, evcil hayvanınız varsa onun kepeği, hatta küf sporları. Gazlar tarafında ise durum biraz daha çeşitli. İşte o yemek kokuları, evcil hayvan kokuları, bir de uçucu organik bileşikler dediğimiz şeyler var. Hani şu temizlik malzemelerinden, yeni aldığınız mobilyalardan yayılan o yeni kokusu, işte o aslında bir kimyasal. Peki bu partiküllerden nasıl kurtulacağız? İşte en bilinen yöntemle başlayalım. Filtreler. Bu yöntemi aslında bir tür kaba kuvvet olarak düşünebilirsiniz. Yani havayı alıp içindeki o istenmeyen şeyleri yakalayan mikroskobik bir ağdan geçirmek gibi bir şey. Bu lifli filtrelerin mantığı aslında çok basit. Düşünün ki çok sık dokunmuş bir ağ var. Hava buradan zorla geçirilirken içindeki o minik parçacıklar bu ağa takılıp kalıyor. Buradaki bütün olay o ağın ne kadar sıkı olduğu. Ne kadar sıkıysa o kadar küçük parçacıkları yakalıyor. Yani her filtre aynı işi görmüyor. Bu çok önemli bir detay. İyi de bir filtrenin ne kadar sıkı ya da etkili olduğunu nasıl anlayacağız? İşte bunun için bir standart var. Merv derecesi. Bu basitçe bir filtrenin ne kadar iyi olduğunu gösteren bir puan gibi. Düşük puanlılar, mesela 1'den 4'e kadar olanlar, sadece büyük tozları filan yakalar. Ama puan arttıkça, mesela 13'ün üzerine çıktığınızda artık küf sporları, hatta bakteri ve virüs taşıyan çok daha küçük parçacıkları bile yüksek bir verimlilikle yakalamaya başlıyorsunuz. Bu MERV ölçeğinin en tepesinde ise mutlaka duymuşsunuzdur HEPA filtreler var. Bu partikül filtrelemenin adeta altın standardı, yani en iyisi diyebiliriz. Açılımı da zaten yüksek verimli partikül yakalayıcı hava demek. Yalnız burada küçük bir uyarı, piyasada HEPA tipi ya da HEPA gibi yazan çok ürün var. Bunların gerçek HEPA standardını karşılayıp karşılamadığına dikkat etmek lazım. Peki gerçek bir HEPA filtresi ne kadar etkili? Bakın, rakam gerçekten inanılmaz. Test edilen partiküllerin %99'undan fazlasını yakalıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Havadaki en küçük, en sinir bozucu partiküllerin bile neredeyse tamamını temizleyebiliyor demek. Tamam, filtreleri anladık. Şimdi bambaşka bir dünyaya, bambaşka bir yönteme geçiyoruz. Burada artık partikülleri bir ağa yakalamak yok. Onun yerine elektriğin gücünü kullanıyoruz. Evet, bildiğiniz statik elektrikle havayı temizlemekten bahsediyorum. Bu teknolojinin adı elektrostatik çöktürücüler. Kulağa karmaşık geliyor belki ama mantığı basit. 3 adımda çalışıyor. Önce sistem havadaki partiküllere bir elektrik yükü veriyor. Onlara diyor ki sen artık pozitifsin. Sonra bu pozitif yüklü partiküller içerideki negatif yüklü metal plakalara doğru çekiliyor. Tıpkı bir mıknatıs gibi. Ya da hani kazağınıza sürttüğünüz balonun saçınızı çekmesi var ya, aynen o hesap. Ve çat diye o plakalara yapışıp kalıyorlar. Tek bir şartı var. Bu plakaları düzenli temizlemeniz lazım, yoksa dolunca işe yaramaz hale geliyorlar. Bir de iyonizerler var. Bunlar da elektrikle çalışıyor ama biraz daha farklı bir mantıkla.
Cihaz odaya elektrik yüklü iyonlar püskürtüyor. Bu iyonlar gidip havadaki partiküllere yapışıyor ve onları ağırlaştırıyor. Ağırlaşan partikül ne olur? Tabii ki yere düşer veya duvara, mobilyaya yapışır. İşte bakın burası çok önemli. İyonizerler partikülleri yok etmiyor, sadece havadan alıp odanın yüzeylerine indiriyor. Yani kir aslında hala odanın içinde. Güzel, partikülleri hallettik diyelim, filtreyle yakaladık ya da elektrikle yapıştırdık ama hatırlayın bir de ikinci düşmanımız vardı, gazlar ve kokular. İşte o balık kokusu, o kimyasal kokusu, filtreler bunlara pek bir şey yapamaz. Bunun için tamamen farklı bir silah lazım. Gazlarla savaşta bizim kahramanımız adsorban filtreler ve bu filtrelerin de bir süperstarı var. Aktif karbon. Aktif karbonu şöyle hayal edin. Milyonlarca hatta milyarlarca mikroskobik gözenekten oluşan dev bir sünger. Ama bu sünger suyu değil, gaz moleküllerini ve kokuları emiyor. Gaz molekülleri bu gözeneklere bir kere girdi mi orada hapsolup kalıyor. Tam bir molekül tuzağı. Yalnız aktif karbon da sihirli bir değnek değil. Bu tablo çok önemli bakın. Evet, birçok kimyasalı, kokuyu, ozonu falan yakalamakta çok başarılı. Ama iş formaldehit gibi bazı çok yaygın ve zararlı gazlara gelince etkisi oldukça zayıf kalıyor. Amonyağa karşı da öyle. Bu bize neyi gösteriyor? Demek ki tek bir çözüm her zaman yeterli değil. Şimdi geldik en hassas, en can alıcı ve maalesef en az konuşulan konuya. Bazen o havayı temizlesin diye aldığımız cihaz farkında olmadan havayı daha da tehlikeli hale getirebiliyor. Bu gerçekten çok ciddi bir uyarı. Bazı hava temizleyiciler evinizin içinde yeni ve zararlı kirleticiler üretebiliyor. Yani kaş yapayım derken göz çıkarma durumu. Hatta bazen tedavi hastalığın kendisinden daha kötü sonuçlar doğurabiliyor. Peki nedir bu tehlikeler? En başta ozon geliyor. Özellikle o bahsettiğimiz elektronik temizleyiciler yani ESP'ler ve iyonizerler bir yan ürün olarak ozon üretebiliyor. Ve ozon ciğerlerimiz için hiç de iyi bir şey değil, bilinen bir tahriş edici. Ama tehlike burada bitmiyor. Üretilen bu ozon gidip evdeki diğer şeylerle, mesela mobilyanızdan ya da temizlik ürünlerinden salınan kimyasallarla tepkimeye girip formaldehit gibi daha da zararlı başka şeyler oluşturabiliyor. Hatta plazma gibi bazı yeni teknolojilerin bile istenmeyen yan ürünler yaratma riski var. Tamam, korkutucu kısmı geçtik. Şimdi tüm bu bilgiler ışığında sonuca gelelim. Peki biz ne yapacağız? Doğru iş için doğru aleti nasıl seçeceğiz? Gelin her şeyi şöyle basit bir tabloda özetleyelim. Bu adeta bir kopya kağıdı gibi. Eğer sizin derdiniz toz, polen, alerjenler gibi partiküllerse en temiz, en güvenli çözüm HEPA filtreler. Tek derdiniz zamanı gelince filtreyi değiştirmek. Riski yok. Elektronik olanlar da partiküllerde işe yarar ama plakalarını sürekli temizlemeniz gerekir ve en önemlisi ozon üretme riskleri var. Yok, benim derdim kokular, gazlar diyorsanız o zaman adresiniz aktif karbon filtreler. Bakımı yine filtre değişimi ve bilinen bir riski yok. Ve işte geldik bütün bu anlattıklarımın özetine, en önemli noktaya. Her derde deva olan tek bir teknoloji diye bir şey yok. Partiküller için başka bir şeye, gazlar için başka bir şeye ihtiyacınız var. Ayrı düşmanlar, ayrı silahlar gerektiriyor. Zaten bu yüzden iyi cihazların çoğu içinde birden fazla teknolojiyi barındırır. Mesela hem HEPA filtresi vardır hem de aktif karbon filtresi. O yüzden bir cihaz almayı düşünüyorsanız mutlaka sorun, araştırın. Bu kutunun içinde ne var? Artık elinizdeki araçları, teknolojileri biliyorsunuz. Hangisinin ne işe yaradığını, hangisinin ne riski olduğunu öğrendiniz. Şimdi sıra sizde. Kendinize şu soruyu sormanız gerekiyor. Benim evimin havasının neye ihtiyacı var? Doğru soruyu sorduktan sonra, doğru aracı seçmek artık çok daha kolay olacak. Karar sizin.